Merhaba örgü severler. Örgü Defterim YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda daha önce tarifini paylaştığım kristal şal modelimizin dikdörtgen olarak nasıl yapıldığını anlatmaya çalışacağım. Modeli tarifini verdikten sonra sosyal medya hesaplarından çokça soruldu. Kare olarak anlatır mısınız diye ya da dikdörtgen olarak. Ben de isteklere geri dönüş için bu videoyu çekmeye karar verdim. Bakın şu şekilde bir tane model ayarladım. Dikdörtgen olarak modelimiz 14 ve 14'lerin katlarından oluşuyor. Şöyle kenarda 3 tane direk yapıyorum. Bir de diğer kenarda 3 direk. Bu şekilde şu kısım, bakın şu başlangıçtaki direk ve şu kısma kadar 14. Şu 3'ten şuraya kadar 14 ve en son 3 tane zincirde şu sonraki kenar için öreceğiz. Şimdi zincir sayısı vermeyeceğim tabii ki de. Neden? Çünkü örmek istediğiniz projeye göre, istediğiniz büyüklük kişiye göre değişecektir. Ama size nasıl hesaplamanız gerektiğini söyleyeceğim. Örmek istediğiniz uzunluk, atıyorum 20 santim genişlikte bir şey örmek istiyorsam bir 30-40 santim civarında zincir çekin. Fazla çekin zincirinizi. Çünkü zincirler sonra modeli kurduktan sonra bir miktar kısalıyor. O yüzden hesabınıza göre 20 santimlik bir şey içinse en az bir 30-40 santim civarında zincir çekin ve hazırlığınızı o şekilde yapın. Fazla olanı bakın burada da gördüğünüz gibi ben de çektim, fazla geldi. Bunu buradan kesip alacağım. Eksik olursa tekrardan sök, yeniden model kur. Sizin için zor olacaktır. Evet, şimdi zincirimizi çekerek modelimize başlayalım. Zincir çekerken çok sıkı çekmeyin çünkü daha sonra zincire batacağız. Batması zor olmaması için çok sıkı çekmeyin. Bu arada tığ hakkında da bilgi vereyim. Ben angora tarzı iplerde ve de şal için olacaksa 3 numara tığ kullanıyorum. Siz de elinizdeki ipinize göre, yaptığınız projeye göre tığınızı ayarlayabilirsiniz. Şallarda biraz yumuşak örgü olması için 3 kullanmanız idealdir. Ama yelek falan örüyorsanız biraz daha sıkı örebilirsiniz. Şimdi şöyle bir miktar zincirimi çektim. Şimdi modeli kurmaya geçelim. Hatta birazcık daha çekeyim. Çünkü biraz az göründü gözüme. Evet. Şimdi son zinciri, çektiğim son zinciri atlıyorum. Bir sonrakine sık iğne yaparak başlayacağım. Buradaki söylediğim sayılara ve atlamalara çok dikkat edin. Eğer takılırsanız videoyu geriye sararak yeniden dinleyin. Çünkü modelin kurulumu, başlangıcı önemli. Evet, bir son zinciri atlayıp 3 tane sık iğne yapıyorum. 3 zincire 3 tane sık iğne yapıyorum. Araya bir zincir çekiyorum. Bir tane atlıyorum. Bu defa 4 tane sık iğne yapıyorum. Alttan bir zincir atladım. Şimdi yan yana 4 tane, her zincire bir tane olacak şekilde sık iğne yapıyorum. Dört tane oldu. Şimdi 1, 2, 3 zincir çektim. Bir tane atladım. Yine yan yana 4 tane sık iğne. Evet. Şimdi burada artık 14 taneyi kullanmış olduk. Burada bir tane zincir çekiyorum. Ve de bir tane atlayınca 14 olacak. Şimdi şu ilk kısmı yaptık. Şuradaki 3 tane direğe geldik. Bunun için bir zincirden sonra bir tane atlayıp 3 tane yan yana sık iğne yapıyorum.
Şimdi artık bundan sonrası modelin tekrarı. Bir zincir çektim. Bir tane atladım. 4 tane sık iğne yapıyorum. 2, 3 zincir. 1, 2, 3 zincir. Bir tane atladım. Tekrar 4 tane sık iğne. Ve bir zincir çektim. Bir tane atladım ve geldik kenara. Kenar içinde 3 tane sık iğne yapıyorum. Evet, ilk sıramız bu şekilde. Şöyle tekrar baştan zincir ve sık iğneleri söyleyeyim size. Başlangıçtan son sık iğneyi atladık, pardon, son zinciri atladıktan sonra geriye dönüp 3 tane sık iğne, bir zincir, bir atla, 4 sık iğne, 3 zincir, bir atla, 4 sık iğne, bir zincir, bir atla, 3 sık iğne, bir zincir, bir atla, 4 sık iğne, 3 zincir, bir atla, 4 sık iğne, bir zincir, bir atla, 3 sık iğne. Evet, modelimiz bu şekilde kuruldu. Şimdi 3 zincir ya da elinize göre 4 zincir çekerek örgümü çeviriyorum. Şimdi örgümüzün ön yüzüne geçtik. Modelimizin asıl kurulumuna geçiyoruz şimdi. Buradaki birinci trabzan zincir sayıyorum. Bir sonraki sık iğnenin tepesine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir sonraki sık iğneye de bir tane ikili trabzan. Şuradaki kenar üçlümüzü yapmış olduk. Bir zincir atladım. Pardon, bir zincir çekiyorum. İpimi doladım. Şurada daha önce altta boşluk bıraktığımız bir zincirlik kısma buraya tam 5 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 5 tane ikili trabzan yapıyorum ama trabzanlarımı biraz şöyle göstereyim. Uzun uzun çekiyorum. Eğer uzun çekemiyorsanız trabzanınızı ipinizi 2 kez dolayıp 4 defa da çekerek 4'lü trabzan da yapabilirsiniz. Ben öyle de yaptım ama bu şekilde yapınca daha çok hoşuma gitti. O yüzden böyle devam ettim. Evet, şimdi 5 tane trabzanım tamam. Bir zincir çektim. Aradaki 4 sık iğneyi atlıyorum. Şuradaki 3 zincire bir sık iğne ile tutturuyorum. Tekrar bir zincir, ipimi doladım. Yine 4 taneyi atlıyorum. Şurada bir zincirlik boşluğumuza yine 4 tane, pardon, 5 tane ikili trabzan yapıyoruz. 3, 5 tane yaptım. Bir zincir çektim. İpimi doladım. Şimdi geldik 3 tane sık iğneli kısma. Buraya da her sık iğnenin tepesine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çektim. İpimi doladım. Şimdi bir motifi kurmuş olduk. İpimi doladım. Şurada hemen sık iğnenin bitimindeki bir tane zincir boşluğuna yine 5 tane ikili trabzan yapıyorum. Hepsini aynı noktaya batıyoruz. Videomun sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim hanımlar. İlk sırada anlamadığınızı bir sonraki sırada tam olarak kafanıza oturtacaksınız. Şu an 5 tane oldu. Bir zincir çektim. Şuradaki sık iğneleri atlıyorum. Şu ve 3 adet zincire bir sık iğne ile tutturuyorum. Tekrar bir zincir çektim.
Buradaki sık iğneleri yine atladım. Şurada bir zincirlik boşluğum var. Bu boşluğa yeniden 5 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Dört, 5 tane yaptım. Bir zincir, ipimi doladım. Sondaki 3 tane sık iğnenin her birine birer tane olacak şekilde ikili trabzanlarımı yapıp sıramızı bitiriyoruz. Batamadım bir türlü. Bir, iki zincirle yukarıya çıkıyoruz. Evet, şimdi şöyle kurulumumuzu yaptık. Bir sonraki sıraya 2 zincirden sonra örgümü çevirdim. Şimdi ters sırasındayız. Ters sırasında sürekli çakma sık iğne yapacağız. Şuradaki pardon. Şimdi örgümü çevirdim. Bakın şuradaki 3 tane önde şöyle sütun şeklinde duran kısımdayız. Bunu yapmak için şöyle örgünün alttan batıyorum. Şuradaki trabzanın boynundan geçirip ilmeği arkadan alıyorum şöyle. Tekrar göstereyim. Kaydı benimkinde. Şu şekilde trabzanın boğazından ilmeği çıkardım. 3 tane ilmek var tığımda. Üçünü birlikte çekiyorum. Çakma sık iğne budur. İpimi doladım ama tersten batıyoruz. Şöyle çengelli batma deniliyor buna. Şöyle çengel oluşturarak yapıyorum. Bir sonrakinde yine çakma sık iğnemi yaptım. Şuradan göstereyim. Şimdi bir zincir çektim. Geldim. Şuradaki beşli ikili trabzanımıza. Burada ipimi doladım. Bu defa önden batıyorum. Yine çengelli batma yapacağız ama trabzanı şöyle şu şekilde her trabzanın boğazından birer tane çakma sık iğne yapıyorum. İlk 4 taneyi yapacağım. Sonuncuyu boş bırakacağım. 2 3 Evet. 4 tane yaptım. Sonuncuyu atlıyorum. Burada 1 2 3 zincir çektim. Şuradaki boşluğu da atlayacağım ve bakın şurada karşıdaki gruba geçiyorum. Bunu da ilkini atlayıp bir sonrakine yine çakma sık iğne yapıyorum. 4 tane yine her birine birer tane. Evet. Şimdi 4 tanemizi yaptık. Şöyle de göstereyim, nerede olduğumu iyi görün. Evet. Şimdi geldik ortadaki uzun direkli kısma. Buraya tersten batacağız. Bir tane zincir çektim. İpimi doladım. Yine bu 3 tane trabzan şöyle alttan batarak bu defa çakma sık iğnelerimi yapıyorum. Her birine bir tane. Şimdi bir zincir çektim. Şimdi şuradaki gruplara geldik. İpimi doladım. Aynı şekilde bu defa önden birinciden başlayarak 4 tane çakma sık iğnemi yapıyorum. Dört tanemizi yaptık. Sonuncuyu boş bırakıyorum. 1 2 3 zincir çektim. Buradaki zincir sayısını siz eliniz sıkıysa 4 çekebilirsiniz. Modelinizin muntazam duruşuna göre ayarlamanız gerekiyor. Şimdi geldik karşıdaki 5'li trabzana. Birinciyi atlıyorum bu defa. Bir sonrakine ve de 4 tane çakma sık iğnemi yapıyorum. Sıra sonuna geldik.
Bir zincir çektim. Yine direk kısma geldik. Direk kısımlarda tersten batıyoruz. Her birine birer tane çakma sık iğne yapıp sıramızı tamamlayacağız. Şuradaki zincirimizi de sayıyoruz. Evet, bu şekilde oldu. Şimdi bir sonraki sıra için 4 tane zincir çektim. Örgümü çevirdim. Şimdi örgünün tekrar ön yüzüne geldik. Artık zaten modelimiz 2 sıradan oluşuyor. Bu 2 sıranın tekrarı şeklinde ilerleyecek. Ama ben size bir sıra daha göstermek istiyorum. İpimi doladım. Hemen şuradaki çakma sık iğnelerin yine altından batarak şöyle boğazından şu şekilde batarak buralara, ben buraya üçlü trabzan yapıyorum. Yani 3 defa da çekiyorum. Batıyorum. İlmeğimi çıkarıp birinciyi tek, ikinciyi çift, üçüncüyü çift, yani 3 defa da çıkıyorum. Bir zincir çektim. Bakın. Bu direklerin önde böyle kabarık durması için batma şekli bu şekilde ilerleyecek. İpimi doladım. Geldik şuradaki bir zincirlik boşluğa. Buraya 5 tane ikili trabzan. Biraz hızlandım artık. 4, 5 tane ikili trabzanımı çektim. Bir zincir çektim. Buradaki çakma sık iğneleri atlıyoruz. Direkt şuradaki 3 zincire bir tane sık iğne ile bunu tutturuyoruz. Bir zincir çektim. Yine bu çakma sık iğneleri atlayıp şuradaki bir zincirlik boşluğa 5 tane ikili trabzanımı yapıyorum. 4, 5. Şimdi bir zincir çektim. İpimi doladım. Yine öndeki sütun kısma geldik. Direklere geldik. Şöyle çakma sık iğnelerini şöyle göstereyim boğazından. 3 defa da çekerek direkler yapıyorum. Artık modelimiz kurulmuş oldu. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Şimdi bir zincir direklerden sonra bir zincir çektim. İpimi doladım. Boşluğa yine 5 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Bir zincir çektim. Yine üçlü zincire tutturuyorum. Bir zincir çektim ve bir sonraki şu zincir boşluğuna, yani şu trabzanın sık iğneleri atlıyorum şuraya. Bir sıra daha ters göstereceğim şimdi. 2, 3, 4 ve 5. Bir zincir çektim. Yine geldik sık iğnelerimize. Evet, bakın modelimiz artık kendini göstermeye başladı. Şimdi bir sırada ters sırasını anlatayım. Kafanızda tam otursun. Örgümüze 2 zincir çektim. Örgümü çevirdim. Şimdi bu önde direk olan kısımlar örgünün tersindeyken batarken şöyle tersten batıyoruz. Yani şöyle alttan boğazından geçiriyoruz ve bir çakma sık iğne yapıyoruz. Tekrar ilmeğimi doladım. Bir sonraki direğini de yaptım. Bir zincir çekiyoruz. Şimdi bu beşli gruplarda hep önden batarak ilerleyeceğiz. Şöyle şu son şuradaki, nasıl diyeyim,
Şu beşli gruplardaki kafanızda otursun şekil diye anlatıyorum. Son trabzan, diğerinin de ilk trabzanını. Bunları atlayacağız. Diğer geriye kalan şuradaki 4 taneye ve buradaki 4 taneye çakma sık iğne yaparak ilerleyeceğiz. Her şekilde anlatmaya çalışıyorum. Herkes anlayabilsin diye. Şimdi bunlara birer tane çakma sık iğne yapıyoruz. Bir, iki, üç, aradaki boşluk için 3 tane zincir çektim. İpimi doladım. Şunu atladım bir tane. Bakın burada bitişte de bir tane atlamıştım. Şunun da başlangıcında bir tane atlıyorum. Bir sonrakine şimdi bir zincir çektim. İpimi doladım. Artık direk kısımdayız. Direk kısımda ne yapıyorduk? Tersten batıyorduk. Battım. Çektim. İpimi doladım. Bir zincir çektim. Şimdi bu kısımda buraya önden batıyoruz. 4 tane yelpaze kısmı diyorum ben buraya ama bu şalın orijinal ismini bilmiyorum hanımlar. Ben öyle kristal şal diye uydurdum ama ipime doladım, atladım. Bir zincir çektim. Şimdi kenardayız. Tersten batarak evet. Şimdi modelimiz artık kendini gösterdi. Sanırım bu kadar yeterli. Artık sıra tekrarı yaparak istediğiniz büyüklükte öreceksiniz. Şuradan da göstereyim. Evet hanımlar, bugünlük videomuz bu kadar. Elimden geldiği kadar tüm detaylarını anlatmaya çalıştım. Kanalıma abone olup videolarımı sosyal medya hesaplarınızda, ortamlarınızda paylaşırsanız bana destek olmuş olursunuz. Daha çok izlenme almak istiyorum. Beğenilerinizi, yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen. Hoşça kalın.